Herkese merhaba, Ekotalks'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üniversite tercihi yapılırken en çok merak edilen sorulardan bir tanesi olan çift anadal ve yan dal programlarından bahsedeceğiz. Bu imkanları deneyimleyen Emre ve Doğa arkadaşımız bizlerle birlikte. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, Doğa ben. Şu an endüstri mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da işletme bölümünde çift anadal yapıyorum. Merhabalar, Emre ben de. Ben de geçen yıl havacılık ve uzay mühendisliğinden mezun oldum. Aynı anda geçen sene bilgisayar bilimi ve bilişim teknolojileri üzerine yan dal yaptım. Bu sene itibariyle de endüstri mühendisliği çift anadal programı bitirdim. Eylül ayında da bu başarıların neticesinde İtalya'ya yüksek lisansa gideceğim. Politecnico Milano Üniversitesi'ne. Öncelikle aslında bugün çift anadal ve yan daldan bahsetmemizin sebebi biliyorsunuz öğrenciler YKS sınavından çıktılar ve bir tercih dönemine girdiler. Bu süreçte aslında eminim kafasında çok fazla bölüm olan arkadaşlarımız da var. Bizler de o süreçten geçmiştik. En azından onlara şunu söyleyebiliriz. Aslında üniversiteye girdiğinizde karşınıza çıkacak birçok imkan var ve bunlardan faydalanabileceklerine, nasıl bir süreç izleyebileceklerinden en azından bir fikirleri olsun istedim. Bize öncelikle çift anadal ve yan dal bölümlerinin farkından, o sürece nasıl karar verdiğinizden bahsedebilir misiniz? Çift anadal programında 2 lisans bölümünü bir arada okuyoruz ve 2 bölümünde bütün derslerini de geçip 2 diplomayla mezun oluyoruz. Çift anadal programından yan dalın farkı şu. Yan dal yaptığımız bölümün temel derslerini alıyoruz. En temel bilmemiz gereken. Ben mesela yazılım mühendisliği tabanlı bir yan dal yaptığım için yazılım mühendisliğinin bilinmesi gereken en temel 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf derslerini alıp bir uzmanlık sertifikası dediğimiz bir sertifika alıyoruz. Çift anadaldaki gibi bütün dersleri değil, sadece dediğim gibi 6-7 dersi, bazen 8-9 dersi oluşturan, yoğunluğu biraz daha çift ana göre dar olan bir sertifikasyon programı aslında. Yani en büyük farkları aslında çift anadalda diploma sahibi olurken yan dalda sertifika sahibi oluyorsunuz. Peki şunu da merak ediyorum. Yani siz üniversite tercihi yaparken çift anadal ve yan dal yapacağınızı düşünerekten bir tercih sürecinde miydiniz? Yoksa üniversiteye girdikten sonra bu imkanları öğrenerek mi başladınız? O süreç nasıl gelişti? Lise bitiminde en çok beni etkileyen ve bu üniversitenin çift anadal imkanlarına bahsedilen ortam tercih günleriydi. Tercih günlerinde bana bu imkandan bahsedildiğinde aslında kafam evet havacılık ve uzay mühendisliği netti ama yani diğer ikinci ve üçüncü istediğimiz bölümler her zaman oluyor. Bazen kafamız bu kadar net olmayabiliyor. Benim de şansıma ikinci tercih ettiğim yer endüstri mühendisliği, üçüncü tercih ettiğim yer yazılım mühendisliğiydi. Hani üçünü de istiyordum. Biri olmazsa diğeri olsun isteyerek zaten o listeleri yapıyoruz. Bunu gerçekleştirme imkanım olduğu için de bu sürece dahil oldum. Havacılık uzay mühendisliğini seçtiğime pişman değilim ama aynı zamanda endüstri mühendisliğini de merak ettiğim için, ilgi alanı duyduğum için çift anadal programına başvurdum. Aynı şekilde yazılım mühendisliğinden de yan dala başvurdum. Yani aslında ilk beni etkileyen yer tercih günleriydi diyebilirim. Yani aslında birazcık şöyle de bir yorum çıkardım Emre. Üniversiteye girdikten sonra kendini tanımaya başlıyorsun ve aslında başka ilgi alanlarınızı, başka yönlerinizi de keşfedip ona göre seçimleriniz daha fazla artmaya başlıyor. Yani asla karşınızda tek bir seçenek olmuyor. Bence bu çok güzel bir imkan. Sen ne düşünüyorsun? Ben çift anadal programını bilmiyordum girdiğim zaman. Endüstri mühendisliğine de isteyerek girmiştim ama okumaya başladığım zaman fark ettim ki analitik yönüyle beni tatmin etse de sosyal ve benim yaratıcı yanımı tatmin etmemişti ve burada bir arayışa girmiştim. Burada da zaten çift anadal programı devreye girdi. O yüzden de işletme bölümünü tercih ettim. Birçok arkadaşımla konuştum farklı bölümleri okuyan ve aralarından benim için en mantıklısı işletme olarak düşündüm ve gidip akademisyenlerle de konuştum. Bu şekilde bir karara vardım. Aslında çift anadal koordinatörlerinizle birlikte bu süreci ilerletmeye başlıyorsunuz. Bu sizin kendinizi tanıma sürecinizde, işte keşfetme sürecinizde ve bence aynı zamanda en önemlisi okuduğunuz bölümü desteklemek ve ilerideki kariyer hedefleriniz için çok fazla besleyici bir rol oynuyor. Doğru mu anladım? Evet. Peki bu imkandan faydalanırken ekstra bir ücret ödüyor musunuz? Bursunuz kesiliyor mu? Yoksa başarınızla elde etmiş olduğunuz bir imkan mı? Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Herhangi bir ekstra ücret ödemiyoruz. Aynı geçerli olan bursumuzla devam ediyoruz. Okulumuz uzadığı takdirde de aynı şekilde bursumuz devam ediyor. Ya ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Ben uzattım bir sene boyunca çift anadalımı bitirmek için mezun olduktan sonra. Zaten en büyük avantajlarından biri bizi uzasa da korkutmayan özelliklerinden biri bu. Herhangi bir ekstra ücret alınmıyor. İlk girdiğim havacılık uzaydan girdiğim burs endüstride de yan dalımı uzatırsam yan dalda da aynı şekilde devam ediyor. Yani aslında bu burs kesilmemesi sizin gibi öğrencilerin, akademik başarısı iyi olan öğrencilerin imkanlardan faydalanmak istediklerinde herhangi bir kaygı duymamaları
olarak anladım ben. Peki ders yükü nasıl? Yani gerçekten zor mu? Yönetmek nasıl? Eminim ki zor yanları ve iyi yanları vardır ama sadece iyi yanlarından bahsetmeyelim. Belki buna göre tercih yapacak öğrenciler var çünkü. O ders yükünü nasıl ayarladınız? Ders seçimleriniz nasıldı? Programınızı nasıl yaptınız? Biraz onlardan da bahseder misiniz? Ders yükü tabii ki oldukça fazla oluyor. Çünkü normal bir öğrenci 4-5 ders alırken dönemde biz 7-8 ders almamız gerekiyor. Ama şöyle bir avantajı var. Biz kendi dersimizi kendimiz seçiyoruz. Aslında bu da bir sinemaya giderken seansını seçiyormuşuz gibi. Cuma günü 8'de gidebiliyorken Salı günü 4'te gidebiliyorsak bir matematik dersini bu şekilde istediğimiz dersi seçiyoruz. Ve bu şekilde kendi programımızı oluşturabiliyoruz. Mesela ben geçen dönem pazartesi salıyı sadece mühendislik derslerime ayırırken diğer kalan haftanın günlerinde de işletme derslerimi almıştım. Bu şekilde hem istediğim dersleri alabilmiştim hem de istediğim boş zamanı da kendime yaratabilmiştim. Ben 3 bölümü 5 senedir koordinasyon içinde yürütmeye çalışan biri olarak konuşayım. Bizim üniversitemizin özellikle fakültelerin sunduğu saat imkanları, section imkanları gerçekten çeşit çeşit oluyor. Ve aldığımız dersler genellikle birçok öğrenci aldığı için farklı sectionlara bölünüyor. Bu yüzden ders programımızı ayarlamak çift ana öğrencileri için diğer okullara nazaran biraz daha kolay oluyor. Şunu söyleyebilirim. Hani zor mu bunu ayarlamak, ders yükü fazla mı demiştiniz. Bu konuda şöyle bir örnek verebilirim. Zaten bir düz mantık var bu işte. İyi öğrenci çift anadal programına kayıtlanabiliyor. Eğer iyi öğrenci ise de ders yükünü kaldırabilecek öğrenci oluyor. Bu şekilde bir düz mantıkla aslında çift anadal hakkı kazanan öğrencilerin ders yükünde çok büyük bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum diyebilirim. Aslında buradaki en büyük rollerden bir tanesi de kendi ders programınızı kendiniz oluşturuyor olabilmeniz. Çünkü aynı zamanda üniversitede o sosyallikle birlikte akademiyi dengelemek de bence çok etkili. Sizler de bunları çok iyi tutturmuş öğrencilerdensiniz diye düşünüyorum zaten. İşte biriniz aynı anda 2 bölüm okuyup yan dal yapıyorsunuz. Keza işte Hilal arkadaşımız da aynı anda 2 bölüm okuyor. Gerçekten kolay bir süreç değil ama o süreçteki bence en önemli şeylerden bir tanesi de zaman yönetimi. Bence bu olduğu sürece bahsettiğimiz bütün imkanların bir tık daha kolaylaştığını düşünüyorum ben. Peki 2 diplomalı olmak veyahut yan dal yapmanız sizin kariyer hedeflerinizde, kariyer yönlendirmenizde ne gibi artıları var? Sektörün daha da genişlemesini sağlıyor 2 bölümü aynı anda okumak. Endüstri mühendisliğinde zaten sektörü oldukça geniş bir bölüm. İşin içine işletme de girdiği zaman daha da artıyor. Hem departmanımda daha seçici davranabiliyorum hem de sektörde daha seçici davranabiliyorum. Hilal'e oldukça katılıyorum. Benim için de öyle. Çift anadal olarak bakarsak 2 mühendislik bitirmek bizim gibi mezun olan kişiler için 2 ayrı opsiyon demek. Her zaman bir endüstri mühendisliği ilanlarına bakabiliriz. Şu an iş arayan arkadaşlarım için söylüyorum. Hem havacılık uzay mühendisliği ilanlarına bakabilirim. Aynı zamanda ben yüksek lisans sürecine girdiğim için biliyorum. 2 diplomayla da istediğim yüksek lisans bölümlerine ayrı ayrı başvurmamı sağladığı için birçok opsiyon genişletiyor bu konu. Yan dalın en büyük avantajı işte şuradan bir örnek verebilirim belki. Stajımı yaparken ben savunma sanayi firmasında yan dal yazılım bilgim beni diğer stajyerlere nazaran güçlendirmişti. Çünkü her mühendisin bence artık yazılım bilmesi gerekiyor. Bu yazılım bilgisi beni hem verdikleri projelerde ben yazılım biliyorum diye biraz daha fazla bana sorumluluk vermişlerdi. Stajım daha verimli geçti diyebilirim. Yan dalında böyle bir avantajı var. Evet sana büyük bir yük vermiyor bütün dersleri bitirmek için. Ama belli alanlarda bilgi sahibi olduğun için aynı rekabet sürecinde biraz daha öne geçiyorsun. Aslında bu yaptığınız imkanlar yani kendinizi kattığınız şeyler sizi iş hayatında ve stajdayken bile daha öğrenciyken ön plana çıkartan en büyük etkenlerden bir tanesi. Peki son olarak çift anadal yapmayı düşünen veya buna göre tercih yapacak olan ya da yan dal düşünen kendini bir alanda daha geliştirmek isteyen öğrenciler için ne söylemek istersiniz? Çift anadal programı özgürlüğü arttıran bir program bence. Çünkü daha 18 yaşındayken, daha 17 yaşındayken bir seçim yapmaya çalışıyoruz bölüm açısından. Ve her zaman istediğimiz bölüme denk gelmeyebiliyoruz. Böyle bir durumda da tıkılı kalmak zorunda kalmıyoruz ve farklı yönlere gidebiliyoruz. Ve bence burada çok faydası oluyor. Mesela mühendislikten memnun olmayan bir insan
farklı bir bölümden çap yaparak oradan da devam edebilir kariyerine. Üniversite hayatınız boyunca birçok arkadaş çevresi edineceksiniz. Şu an gelecek arkadaşlara sesleniyorum kendimi ayırarak. Bu arkadaş çevreleri özellikle hazırlık programını okuyan ya da birinci sınıfta ortak dersler alan birçok öğrenci oluyor. İster istemez sosyal çevre birbirine etkiliyor. Sosyal çevreden kastım şu. Başka bir bölüm okuyan bir arkadaşımız oldu mu o bölümün kolaylıklarını, güzelliklerini, zorluklarını görebiliyoruz. Ve hani endüstri mühendisliğine çift ana dal düşüncemi arttıran en büyük özellik de derslerin verimliliği oldu. Arkadaşlarımın birçok yerde staj bulabilmesi oldu. Dedim ki endüstri mühendisliğinde kendimi geliştirebilirim. Ya da yaptığım ilk havacılık stajında endüstri mühendislerinin de havacılık sektöründe çok büyük yer edindiğini görmüştüm. Yani aslında sosyal çevremizden gelen artı ve eksi düşünceler bizi bunu yapmaya itiyor. Ve onların da en mutlu olacağı şey bu bölümü seçmiştim ama bu bölüm daha iyiymiş imkanını size veriyor. Bu düşünceden uzaklaştırıp bir bölüm daha okuma imkanı sağlıyor çift. Aslında bu söylediğinden başka bir şey daha çıkardım ben Emre. Aynı zamanda farklı bölümlerden bir çevreniz, sosyal bir alanınız daha oluşuyor aslında. Çift dal veya yan daldan bahsediyoruz ama bu sosyal anlamda da sizi besleyen farklı sektörlerde de aslında çevrenizin olmasını sağlıyor diye yorumladım. Evet, doğru. Doğa ve Emre arkadaşımıza teşekkür ederiz. Umarım bu video şu an tercih sürecinde olan ve çift dal ve yan dal sürecini merak eden arkadaşlarımız için faydalı olmuştur.